Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Kahraman Donanım Rehberine hepiniz hoş geldiniz. Bu video yeni başlayan oyuncular için ve düşük yatırım yapan ya da hiç yatırım yapmayan arkadaşlar için çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ona göre şey yapın. Yüksek yatırım yapan arkadaşlar varsa da kanaldaki diğer videolara bakabilirler. Kahraman Donanım için olanlara. Şimdi arkadaşlar oyuna başladığımız zaman şeye gelir misin? Arena mağazasına gelir misin? En önemli bilgilerden bir tanesini vereyim. Arkadaşlar bu arena mağazasında sürekli 12.000 biriktirip sol en üstteki bu gördüğünüz kutuyu sürekli almanız gerekiyor. Oyunun bayağı ilerleyen zamanlarında. Daha sonra biraz para yatıran arkadaşlar için ufak bir bilgi vereceğim. Peki bu sandıktan ne alacaksınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. En altta nişancılar var herhalde yanılmıyorsam. Nişancılardan uzak durun çünkü zaten belli bir ödeme şeyine eşiğine ulaştıktan sonra bu dördünü size hediye olarak veriyor. Sağ taraftaki Zimban etkinliğinden görebiliyorsunuz. Burada biz öncelikle piyadeyi daha sonra da mızrakçıyı alıyoruz ama bizim için önemli olanları alacağız. Piyadenin hangilerini alıyorlar? Pol. Piyadede eldiven ve kemer. Tamam. Mızrakçıda ise Mızrakçıda gözlük ve ayakkabı. gözlük ve ayakkabıyı öncelikle. Eğer daha düşük yatırım yapıyorsanız ve size nişancıyı bedavaya vermiyorsa nişancı da aynı şekilde arkadaşlar gözlük ve ayakkabıyı alıyorsunuz. Şimdi kafanızı karıştırmadan çok temelden basit bilgilerle ilerleyeceğim. Daha sonra ince detaylara gideceğim. Şimdi arkadaşlar ayakkabıya tıklar mısın Paul? Tabii ki siz de oyuna ilk başladığınızda yeşil, beyaz, mavi ya da mor olur. Moru kullanabilirsiniz kesinlikle. Moru koy. Bu moru yükselteceksiniz. O zamana kadar morlar takılı olabilir. Daha sonra bizim için kesinlikle en önemli olan şey arkadaşlar bu dördünün de turuncu olması. Dördünü de turuncu yapacağız ama öncelik olanları söyledik. Hani önce hangilerini turuncu yapalım derseniz biraz önce Paul'ün söylediği gibi piyadede eldiven kemer, mızrakçıda gözlük ve ayakkabı zaten bizim yükseltmelerimizden de çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, o mor ayakkabıyı yükseltmeye çalışır mısın bir? Geliştir de. Şimdi genelde yeni başlayan oyuncular şu soruyu soruyorlar. Mesela aşağıda nişancı ayakkabısı var 2 tane. Bunu piyadenin botuna basarsan diyor. Hani bu nişancıyı piyadeye bastığım için daha mı az puan veriyor diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğinizi istediğinizde basabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Buradaki zaten turuncu olan donanımlar dışında hepsi çöp. Hepsini XP için kullanacağız. Yani ana amacımız turuncuların levelini yükseltmek. Bir yerden sonra her biri zaten turuncu olacak ve elimizde fazla fazla turuncular kalacak. Fazla olan turuncular ise oyunun ilerleyen zamanlarımızda çok işimize yarayacak. Onu da birazdan genel temel şeyleri anlattıktan sonra kırmızıya geçtiğimizde onları anlatacağım. Her birini tek videoda net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biraz da sohbet eşliğinde olacak. Umarım sizi sıkmaz bu video. Şimdi şeye geldik diyelim. Bu eldiven ve kemeri aldık. Daha sonrasında gittik şeyleri aldık arkadaşlar. Nişancı ve mızrakçıyı da tamamladık. Daha sonradan piyadeden başlayıp mızrakçı ve nişancı olarak dördünün de donanımlarını turuncu yaptınız diyelim. Oyunun artık o aşamasına geldiniz. Bizim için her zaman oyunda önemli olan arkadaşlar, en önemli olan şey 3 tane kahraman. Bir tanesi piyade, bir tanesi nişancı, bir tanesi mızrakçı. Biz neredeyse oyundaki tüm etkinliklerde arena ve sefer dışında sadece bu 3 kahramana ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden sadece 3 kahramanı yükselteceğiz. Çünkü tüm savaşlara bunları gönderiyoruz. Onun dışında diğer kahramanlara herhangi bir donanım ve ekipman takmanıza gerek yok. Ama oyun başı için, arena taktiği için de birkaç bilgi vereceğim birazdan. Peki piyadede 4 donanımdan hangilerini yükseltip hangilerine esans basmamız gerekiyor? Piyade bizim için koruyucu birim ve savunma birim olduğu için arkadaşlar piyadenin eldiveni ve kemerini yükselttiğimizde bize sağlık verir. Bizim için piyadede önemli olan sağlık ve savunmadır. O yüzden kesinlikle piyadenin eldivenini ve kemerini yükselteceğiz. Peki nasıl yükselteceğiz? Şu anda Pol'ün yaptığı gibi asla arkadaşlar gidip kemeri işte 100 seviye 8 esans, eldiveni 36 ve esanssız şekilde yapmayın. Zaten Pol de öyle yapmadı ama örnek olsun diye bu şekilde yaptık. Zaten bizde kırmızı var. Her neyse tekrar geri gel oraya. Bu şekilde orantısız bir şekilde basmayacağız arkadaşlar. Basış şeklinizi söyleyeyim. Kendi uygulamalı bir şekilde de en doğru kararı zaten siz verirsiniz ama biz nasıl basıyoruz onu anlatayım size. Oyunun başında diyelim ki eldiveni ve kemeri eşit bir şekilde ikisini de 50 seviyeye getirdik. Nişancı ve mızrakçı ikisini de 30 yapın. Piyade her zaman onlardan 20 hatta 30 seviye yukarıda olabilir. Onda herhangi bir sorun yok. Daha sonra arkadaşlar piyadeyi diyelim ki 70 seviyeye getirdiniz eldivenini ve kemerini. Sonrasında nişancı ve mızrakçıyı
50 seviye yapabilirsiniz. Önce nişancı sonra mızrakçıyı yaparsınız. Sıralamayı da bu şekilde söyleyeyim. Yine bunda da aynı şekilde sadece gözlük ve ayakkabıyı yapmanız gerekiyor. Diğer ikisine hiçbir şekilde XP ya da esans basmayın. Sadece bizim şu anda size ekranda gösterdiklerimize basın arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer esansları yanlış kahraman donanımına basarsanız sıfırlama yaparken maliyetinin yarısı gider. Onu bize gösterir misin? Tabi basma gitmesin de buradan işleme kısmından arkadaşlar. Burada ustalık işlemeye geldiğinizde %50'si gidecek diyor. Ama normal seviyesini sıfırlamak istediğinizde ise herhangi bir maliyet gitmeyecek. İstediğinizin seviyesini sıfırlayıp tekrar geri alabilirsiniz. Tabii ki kahraman donanımınız sıfır olmadığı, pardon, kırmızı olmadığı sürece. Her neyse o zaten çok geç aşamalarda geliyor. Bu kısmı gösterdiğimize göre tekrardan bir toparlayalım istersen. Piyadenin arkadaşlar diyelim ki eldivenini ve kemerini eşit bir şekilde 100 seviye yaptınız ve yan taraflar bildiğiniz sıfır gözlük ve ayakkabı kalacak. Eğer isterseniz arkadaşlar ayakkabıyı ve gözlüğü de 20 seviyeye getirip bırakabilirsiniz. 20 seviye basmanızda hiçbir problem yok ya zaten 20 seviye hızlı çıkıyor. Ama 20'den fazla bence diğerlerini 100 yapmadan basmayın. Esans kısmına birazdan geçeceğim. Önce bir TP'leri halledelim. Nişancımıza geçelim. Nişancıyı da piyadeyi 100 yaptıktan sonra arkadaşlar nişancımız çok geride olmayacağı için nişancımızın da 70 olması gerekiyor. Hem ayakkabı hem gözlük. Bunun da 70 olduğunu varsayalım ikisinin de. Diğerleri yine boş olacak eldiven ve kemer. Mızrakçı da aynı şekilde arkadaşlar 60 ya da 70 seviyelerinde olacak piyade 100 olduğunda. Piyade 100 olduktan sonra zaten yavaş yavaş önce nişancıyı sonra mızrakçıyı onları da 100 seviye yapacağız. Peki esans taşlarımızı nasıl basacağız? Tekrar piyadeye gelelim. Bizim için en önemli birim piyade olduğu için piyadeden başlayacağız basmaya. Mesela sol altta gördüğünüz gibi esansı level 8, sağ üsttekinin şu anda 0. Asla böyle bir uçurum yapmayacağız. Her zaman şu şekilde olacak arkadaşlar. Mesela sol aşağıdaki kemerin seviyesi level 5 ise sağ üstteki eldivenin seviyesi de esans seviyesi 5 olacak. Sonra ikisi 6 olacak. Sonra ikisi 7. Sonra ikisi 8 olduktan sonra kemer 8'de kalacak. Sonra eldiveni 10'a götüreceğiz. Eldiven 10 olduktan sonra zaten kırmızıya geçiyor arkadaşlar. O 10 olduktan sonra onu 19'a götürebilirsiniz. Ya da aşağıdaki kemeri de 10 seviye esans yapabilirsiniz. Tabi bunlar 10 olurken nişancı ve mızrakçının esansları 0 seviyede kalmayacak. Onlara geçelim. Diyelim ki bizim piyadelerimiz bu şekilde 10 yaptık. Nişancı ve mızrakçının esansları en kötü 5, 6, 7 seviyelerinde olursa sizin için çok iyi olur. Mızrakçıya bakalım. Eğer nişancılarınız 7 ise en kötü ihtimalle mızrakçılarınızın bu iki esans taşında yani gözlük ve ayakkabısında 5 seviyeye getirip bırakın arkadaşlar. Daha sonradan ilerleyen zamanlarda bunları da 10'a yükselteceğiz tabii ki. Peki şeyi nasıl yapacağız diyorsunuz. Arenada 5 tane kahraman kullanıyoruz. Sadece ilk 3 kahramanı kullandık. Diğer 2 arena kahramanında herhangi bir donanım olmazsa arenada zayıf olmaz mıyız? Arena mağazasında arenada sıralamaya giremezsek sol en üstteki kesin al dediğiniz sandığı nasıl al diye bir soru muhtemelen siz düşünüyorsunuzdur. Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde yapacaksınız. Arenada kullandığınız diğer iki kahramana da gir mesela arenada diğer iki kahraman hangisi bilmiyorum artık. Gina mı kullanıyorsunuz, Jesse mi kullanıyorsunuz? Onlara da arkadaşlar 4 tane mor donanım falan takın. Onlara da 20'şer seviye her birine 4'üne de fark etmez ya da 30'ar seviye XP basın. Sadece seviyelerini yükseltin ama hiçbir şekilde ilk 3 kahraman dışında hiçbir kahramana asla esans taşı basmayın arkadaşlar. Gerçekten emeklerinize ve paranıza yazık olur. Sadece ilk 3 kahramanınızda esans taşı olmak zorunda. İlk 3 kahraman dışında herhangi bir kahramana bastığınız esans taşlarının hepsi çöp oluyor. Bilginiz olsun. O kahramanları da arena için seviye bastığınız kahramanların da istediğiniz zaman zaten seviyelerini sıfırlayıp ilk 3 kahramanınıza aktarabiliyorsunuz. Bu sayede zaten önemli bir savaşa, dökümhane etkinliğine, Joya, Ayı Avı'na ya da ne bileyim SVS savaşına, Şato savaşına girerken arena kahramanlarıyla işiniz olmayacağı için onların TP'lerini sıfırlayıp savaş kahramanlarınıza ilk 3 kahramanınıza aktarabilirsiniz. O yüzden esans basmayın diyorum. Çünkü esansı da aktarabiliyorsunuz ama yarısını aktarabiliyorsunuz. Her neyse bu şekilde de arenada da diğer oyunculara göre biraz daha öne geçebilirsiniz. Ama her zaman en öncelikli olan şey bizim için ilk 3 kahraman.
Şimdi kırmızı donanımlara geçelim. Diyelim ki bu şekilde bastınız. Tamamen donanımlarınız bu şekilde. Şimdi hızlı kuşan deyip asıl kendi donanımlarını gösterir misin Pol? Şimdi Pol'i görüyorsunuz. Kemeri 8'de bırakmış. 100 yapmış. Eldiveni 19'a çıkarmış. Yan tarafları da 40'ar seviye vermiş. Çünkü 40'a biraz hızlı ulaştığı için. Neden önce eldiveni kırmızı yaptın ve 19'a götürdün? Çünkü 20'de piyade savunması artı 20 alıyorum. Bu yüzden. Bunun tam olarak mantığı şu arkadaşlar. Ee, Şeyin neydi onun adı? Eldiven donanımından bahsediyorum. Eldivenin XP'sini yükselttiğinde piyade sağlığı kazanıyor. Seviyesini yükselttiğinde piyade sağlığı kazanıyor. Zaten esans da bastığı için ekstra oradan da her seferinde %10 %10 ekstra artıyor. Ekstra bunu 20 seviyeye getirince ve 20 seviyeye getirmek için de arkadaşlar güçlendir desene. Bizden ne istiyor onu da görelim. Bizden mitril ve 3 tane bu donanımlardan istiyor. O yüzden bunlar bizim için çok değerli ileride dediğim şey buydu arkadaşlar. Burada da bizden bu sarı donanımlardan isteyecek. Bunu da 20 seviyeye geçirdiği zaman sağlığın yanında ekstra bir de piyade savunması gelecek. Peki bu piyade savunması bizim direkt istatistiğimize mi yansıyor? Hayır, yansımıyor arkadaşlar. Nereye yansıyor? Sergiye gelir misin Paul? Niteliklere tıkla. Oraya tıkla. Aynen. Burada arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz piyade saldırısı ve savunması yazıyor. Piyade saldırısı %140. Eğer orada mitrili basıp onu 20'ye yükseltirse %140'lık piyade savunması %160'a çıkacak. Aslında tabii ki istatistiklerimize yansıyacak ama dolaylı yoldan yansımış oluyor. Buraya oradaki %20'lik kısım bu kahramanın istatistiğine ekleniyor diyebilirim. Bu da bir bilgi olsun bilmeyen arkadaşlar için. Tekrardan kırmızı donanımlardan devam edelim. Peki piyadenin eldivenine diyelim ki 20 yaptı. Zaten ilk 20 yapacağımız bizim kesinlikle piyade eldiveni. Daha sonra ne yapacağız? Esansları basacağız arkadaşlar. Kemeri kırmızıya geçirdik. Kemeri 20'ye götürecek miyiz? Götürmeyeceğiz. Çünkü kemeri 20 seviyeye yaptığımızda bize piyade saldırısı verecek. Ama kemer aynı zamanda yükselttiğimizde bize piyade sağlığı veriyordu. O yüzden arkadaşlar bunu 19 seviyeye kadar yükseltip alabildiğimiz yani kırmızı yapıp 19 seviyeye yükseltiyorsunuz. Daha sonra alabileceğimiz maksimum piyade sağlığını oradan elde etmiş oluyoruz. 20'ye götürüp boşu boşuna mitril pardon daha fazla mitril ve kahraman donanımı kullanmadan alabileceğimiz maksimum istatistiği buradan almış oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra nişancıya ya da mızrakçıya geçiyoruz. Bu tercih sizin, ben olsam nişancıya geçerdim. Nişancıya geçtiğimizde ise nişancıda ilk başta öncelik vereceğimiz mantık aynı mantık arkadaşlar. Nişancıda da ayakkabı ve gözlük bize öldürücülük sağlar. Eldiven ve kemer sağlık sağlar. O yüzden biz nişancı ve mızrakçı için konuşuyorum. Tekrar mızrakçıya geçtiğimde aynı şeyi anlatmayayım size. Nişancıda öncelikle gözlüğü esansını 10 yapacağız. Tabii bunu ona götürürken direkt düz ona götürmeyeceğiz. Aynı şekilde ayakkabısını da bir geri gelir misin? Ayak eşit bir şekilde götüreceğiz. Ayakkabısı 8 olduğunda bu sefer gözlüğü 10 yapabileceğiz. Gözlüğü 10 yaptığımızda onu kırmızı 20'ye götüreceğiz. Daha sonra 20'ye götürdüğümüz için buradan öldürücülüğümüz arttığı gibi nişancı saldırımızda 20 olduğu anda %20 artacak. Daha sonrasında arkadaşlar ayakkabıya geçeceğiz. Orada da 20'de savunma veriyor. Ama öldürücülüğü alabilmek için de bunu kırmızı yapıp 19'a götürüp maksimum öldürücülüğü alacağız. Yani genel olarak mantığını anlatmaya çalışıyorum ki hani siz çok daha iyi kendiniz kavrayıp bir sonraki önünüze çıkan şeylerde problemleri ya da sorunları bize ihtiyaç duymadan kendiniz çözün. Umarım kafanızı çok karıştırmamışımdır. Bununla alakalı kanalımızda en çok izlenen videolarda herhalde 3. sırada olan kahraman donanımları videosu var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Ya da mitrillerle alakalı çok daha fazla detay vermeyeceğim. Çünkü bu çok bambaşka bir konu. Videonun süresini çok uzatıp sizi de sıkmak istemiyorum. Mitrillerle alakalı sadece kırmızı ile alakalı çektiğimiz bir mitril videomuz var. İsterseniz arkadaşlar bu seviyeye geldikten sonra kırmızı 100 yapana kadar öncelikle hangilerini basmanız gerektiğini orada detaylı bir şekilde anlattık. Dilerseniz o videomuzu da izleyebilirsiniz. Hepsi bu videonun açıklamalarında mevcut olacak zaten. Umarım anlatırken sizi çok sıkmamışımdır ve kafanızı karıştırmamışımdır. Lütfen kafanız karıştıysa ya da mantıksız bulduğunuz bir şey varsa yorumlara bunu yazın. Hep birlikte oturup konuşup tartışalım ya da takıldığınız bir şey varsa size doğru cevapları vermeye çalışalım.
İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız video öne çıkar, daha fazla kişiye ulaşır. İttifaktaki arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gerçekten bu video çok önemli. Çünkü oyundaki en çok yapılan hatalardan bir tanesi kahraman donanımları ve insanlar buraya çok para harcıyor. Gerçekten kimsenin parası boşa gitmesin. Bu videoyu yayabilirsek sevinirim. İlk defa da bunu bir videoda bu şekilde söyledim. Bir videoyu yaymanızı istedim. Yayarsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Hem bana hem de çevrenizde oyun oynadığınız arkadaşlarınıza. Sevgiyle, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.